Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Şimdi altın, gümüş ve platine haftalık grafiklerden de bir bakalım istiyorum. Çünkü çok kritik yerlerdeyiz. Önümüzdeki haftalarda yükseliş mi başlıyor yoksa tekrar satışa mı dönüyoruz? Tam bunun karar aşamasındayız. Şu düşüş süreci Mart ayında başlayan 5 dalgalık düşüş sonunda bir tepki sürecine girdik. Buna hala hazırda tepki süreci diyoruz. Çünkü yukarıda %61.8, 22.88 geçilmediği sürece şu düşüşün bir tepkisi içinde olmaya devam edeceğiz. Ve hatta geçtiğimiz 2 hafta boyunca bakın direnç olarak çalışan bir bölgemiz var. Bu da 22.40-21.38 bölgesi. Şu geçtiğimiz 2 senenin yatay hareketinin destek bölgesiydi. Burayı direnç olarak çalıştırdık. Ve hatta şu düşüşün bakın %50 seviyesinin üstünde kapanışlar yapamayarak şu son satış sürecini takip ettik. Fakat buradaki düşüş de şu yatay bandın direnç bölgesini destek olarak çalıştırmış durumda. Bu da 21.10-20.45 aralığından geçiyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda şu alan çok önemli olacak. Aşağıda 20.45'i kırıp tekrar satışların derinleştiği bir süreci mi takip edeceğiz? Yoksa yukarıda 22.40'ı kırıp yükselişlerin devamını izleyeceğimiz bir süreci mi yaşayacağız? Bunun kararının verileceği haftalar olacak. Ancak tabii 22.40 üstü kapanışlarda 22.88 gene kritik bir seviyemiz olacak. Şimdi buradan bir altına bakalım. Ons altında durum nedir? Ons altında da gene bakın şu Mart ayında başlayan düşüş süreci 5 dalgalık hareketin sonunda bir tepki içindeyiz. Ons altın ons gümüşe göre daha zayıf bir tepki verdi aslında. Ons altın bakın şu düşüşün %38.2'sini geri alırken ons gümüşte %50'lere ulaşan bir yükseliş yaşamıştık. Ancak tabii ons altın düşüş sürecinde daha güçlü durduğu için de bu yükseliş yüzdesel olarak baktığımızda gümüşe göre aslında daha az zararlı bir süreç oldu. Fakat genel bu altın gümüşün standart hareketidir. Gümüş her zaman düşerken de çok kaybettirir. Yükselişlerde de yüzdesel olarak gene altından daha fazla kazandırmıştır. Dolayısıyla altında da şu yatay bandın bakın destek bölgesinin altına sarksak da artık üstündeyiz. Burada da takip edeceğimiz direnç bölgemiz %38.2'nin de geçtiği 1784-1750 aralığı. Bu aralığı şu an için fiyatlamaktayız. Aşağıda da destek olarak takip edeceğimiz 1735-1717 var. Bu 1717 altında kapanışlar görmediğimiz sürece yükselişlerin devamını bekleriz. Aksi takdirde şu dipteki yatay banda tekrar geri dönmüş olacağız 1717 kırılacak olursa. Yükselişler içinse öncelikle 1784'ün kırıldığını, sonrasında da bakın şu dördüncü dalganın tepe noktası 1807'den geçiyor. Bu 1807'nin kırıldığını görmemiz lazım. Bu bölgelerin kırılımı gene yetmeyecektir. Bakın şu düşüşün %61.8 seviyesinin geçtiği 1916-1881 bölgesi var. Bu bölgenin kırılımı da artık altında düşüşlerin bittiğini ve güçlü yükselişlerin başladığını, bundan 7 ay önce yaklaşık 7-8 ay önce bahsettiğimiz o 2400-3400 dolar hedeflerine doğru hareketlerin başlamış olabileceğini düşüneceğimiz bir seviye olacak. 1916 kırılacak olursa, aksi takdirde burada da gene şu düşüşün bir düzeltmesini yaptık ve tekrar piyasanın satışa döndüğü bir süreci takip ediyor oluruz. Şimdi haftalık grafiklerden bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda bir önceki hafta 81.34'ün altında kapatması pozitif bir durumdu. Fakat buradan şu an bir tepki almış durumdayız. Ancak tabii bu geçmişte destek olarak çalışan bölgenin direnç olarak çalışması gayet normal. 85.52 üstünde kapanışlar görmediğimiz takdirde şu düşüşün devamını takip ederiz. Burada da önümüzdeki haftalarda takip edeceğimiz önemli seviye 79.37, 79.37 altındaki hareketler, düşen dipler, düşen tepeler şeklinde buradaki düşüş sürecini takip edeceğimiz bir dönem olacaktır. Ancak dediğim gibi yukarıda 85.52 önemli bölgemiz. Buradan bir de platine geçelim.
Platin düşüşü en zayıf emtia oldu. Dolayısıyla tepkisi de gene en güçlü emtia diyebiliriz. Bakın şu son düşüşün %61.8 seviyesi 1025'ten geçiyor. Bunun da direnç bölgesi 1038-1009 bölgesi. Buraya kadar yükselişleri gördük ve tekrar buradan bir satışla karşılaştık. Şu an içinde takip edeceğimiz destek bölgemiz 973-955 bölgesi. Bu aynı zamanda bakın şurada oluşan çift tepenin direnç bölgesi. Dolayısıyla 955 aşağıya kalıcı kırılmadığı sürece buradaki hedefimizin bir önceki tepemiz olan direnç bölgesi olarak çalışan 1179-1135 aralığında 1160'a kadar devam etmesini bekleriz. Ancak tabi burada aşağıda 955 kritik olacak. Burada sarkmalar olabilir. Hatta bunun altında zayıf satışlar da yaşanabilir. Ancak zayıf kaldığı sürece şu gri destek bölgesi, bunun da altında şu mavi bölgenin arasında kaldığı sürece herhangi bir sorun olmayacaktır. Yükselişlerin burada da devam edeceğini görebiliriz. Ancak tabii yukarıda da 1038'in kırılması gerektiğini unutmayalım. Buradan bir gram altına geçelim. Aslında gramlarda tamamıyla onsları takip ettiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Yukarıda 1058 üstünde hareketler görsek de kapanış tekrar altında gerçekleşti. Ancak şuradaki üçgen formasyonunun direnç bölgesi şu an destek olarak çalışacak mı? Bunu takip ediyoruz. Burada da gram grafiklerini takip etmek yerine dolar Türk lirası sabit kaldığı sürece onsları takip etmek her zaman çok daha sağlıklı olacaktır. Buradan hızlıca bir gram gümüşe geçelim. Gram gümüşte de yukarıda 13-14, 13-15 olarak belirlemiştik bunu. 13-15 direncimizin üstüne attık fakat kalıcı olamadık. Buradan tekrar satışlar geldi. Şu geçtiğimiz bir sene boyunca direnç olarak çalışan bölge destek olarak şu an için çalışmış durumda. 12.66-12.35 desteğini takip ediyoruz. Burada esas kritik destek bölgemiz 11.92 olacak. 11.92 altı kapanışlar tekrar şu yatay bandın aktif olduğu bir süreci bize gösteriyor olacak. Evet, hafta sonu altın ve gümüşten bu kadar diyelim. Pazartesi daha düşük zaman dilimlerinde analizlere devam edeceğiz. O zaman pazartesi tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.